Göbek yağın sadece yağ değil, vücudunda sürekli iltihap üreten aktif bir organ. Eğer yemekten sonra çökmek istiyorsan, bu sadece yorgunluk değil. İnsülinin kontrolü kaybediyor. HOMA-IR yüksekse hücrelerin glikoza direniyor. İyi haber, bu süreç geri döndürülebilir. Ama internet kürleriyle, whey detokslarla değil, biyolojiyle. Şimdi göbek yağını nasıl söndüreceğini net anlatıyorum. Merhaba, ben Doktor Göksel Er. Bugün sizlerle modern dünyanın en yaygın ama bir o kadar da sinsi ilerleyen sağlık sorunlarından birini, insülin direncini ve bunun en görünür işareti olan göbek çevresi yağlanmasını konuşacağız. Amacım, vücudunuzun içinde neler olup bittiğini tıbbi bir perspektifle ama herkesin anlayabileceği bir dille anlatmak, sizi belirtiler konusunda uyarmak ve bu süreci nasıl yönetebileceğinize dair bilimsel temelli bir yol haritası sunmaktır. Vücudumuz aslında muazzam bir enerji yönetim sistemine sahiptir. Yediğimiz gıdalar sindirildikten sonra kana şeker, yani glikoz olarak karışır. Bu şeker, hücrelerimizin temel yakıtıdır. Ancak şekerin kandan çıkıp hücrenin içine girebilmesi için bir anahtara ihtiyacı vardır. İşte bu anahtarın adı insülindir. Pankreas dediğimiz organımızdan salgılanan bu hormon, hücre kapılarını açarak şekerin içeri girmesini sağlar. İnsülin direnci dediğimiz durum ise hücrelerinizin bu anahtara karşı duyarsızlaşması, yani kapı kilitlerinin paslanması durumudur. Anahtar var, kapı var ama kapı bir türlü açılmıyor. Bu durumda şeker kanda birikmeye başlar. Pankreas ise durumu çözmek için daha fazla, çok daha fazla insülin üretmeye başlar. Kanda hem şekerin hem de insülinin yüksek seyrettiği bu dengesizlik hali göbek çevresinde inatçı yağların birikmesine neden olan ana mekanizmadır. Peki vücudunuzda bu sürecin başladığını nasıl anlarsınız? Belirtiler genellikle çok yavaş gelişir. En tipik işaret, yemeklerden kısa bir süre sonra gelen ani bastıran uyku hali ve halsizliktir. Özellikle karbonhidrat ağırlıklı bir öğünden sonra kendinizi koltuğa atmak istiyorsanız, bu vücudunuzun şekeri yönetemediğinin bir işaretidir. Bunun yanında tatlı krizleri, el ayak titremesiyle gelen açlık atakları, konsantrasyon güçlüğü ve çabuk sinirlenme gibi durumlar sıkça görülür. Fiziksel olarak ise en büyük kanıt bel çevresinin genişlemesidir. Eğer kollarınız ve bacaklarınız vücudunuza göre daha ince kalırken, yağlanma sadece karın bölgesinde toplanıyorsa, bu klasik bir insülin direnci tablosudur. Ayrıca boyun bölgesinde, koltuk altlarında veya eklem yerlerinde cildin koyulaşması, kadifemsi bir hal alması ki biz buna tıpta akantozis nigricans diyoruz, insülin direncinin en somut dış belirtilerinden biridir. Bu durumun nedenlerine, yani etiyolojisine baktığımızda karşımıza karmaşık bir tablo çıkar. Genetik yatkınlık elbette bir faktördür ancak asıl tetikleyici modern yaşam tarzıdır. Hareketsizlik, sürekli yüksek kalorili ve işlenmiş gıdalarla beslenmek vücudun sürekli insülin salgılamasına neden olur. Hücreler sürekli bu hormona maruz kaldıkça bir süre sonra tepki vermemeye başlar. Tıpkı çok gürültülü bir odada bir süre sonra gürültüyü duymamaya başlamanız gibi hücreler de yüksek insülin gürültüsüne karşı kulaklarını tıkar. Stres ve yetersiz uyku da bu süreci hızlandırır. Çünkü stres anında salgılanan kortizol hormonu kan şekerini yükselterek insülin direncini doğrudan körükler. Tanı aşamasında biz doktorlar sadece kilonuza bakmayız. Bel çevresi ölçümü çok kritiktir. Çünkü göbek yağları, yani visceral yağlanma sadece bir görüntü sorunu değildir. Bu yağlar aslında metabolik olarak aktif bir organ gibi davranır ve sürekli iltihap yapıcı maddeler salgılayarak direnci artırır. Laboratuvar ortamında ise en yaygın kullanılan yöntem HOMA-IR testidir. Bu test, açlık kan şekeriniz ile açlık insülin değerinizin matematiksel bir formülle kıyaslanmasıdır. Eğer bu oran belirli bir eşiğin üzerinde ise vücudunuzda bir dirençten söz ederiz. Ayrıca 3 aylık şeker ortalamasını gösteren HbA1c testi ve kan yağları panelindeki bozulmalar da tanıyı destekleyen basamaklardır. Tedavi ve yönetim kısmına geldiğimizde aslında hayatınızı kökten değiştirecek ama uygulanması basit adımlardan bahsetmemiz gerekiyor. İnsülin direnci bir kader değildir, geri döndürülebilir bir süreçtir. Ancak burada çok önemli bir uyarım var. Lütfen internette gördüğünüz mucizevi kürlere veya kulaktan dolma diyet listelerine itibar ederek profesyonel tıbbi yardımı geciktirmeyin. Eğer bu süreç doğru yönetilmezse bir sonraki durak ne yazık ki tip 2 diyabet, yani şeker hastalığı olacaktır. Beslenme stratejimizde ilk kural glisemik indeksi düşük gıdalara yönelmektir. Glisemik indeks bir gıdanın kan şekerini ne kadar hızlı yükselttiğinin ölçüsüdür. Beyaz ekmek, pirinç pilavı, asitli içecekler ve paketli atıştırmalıklar kan şekerini bir roket gibi fırlatır. Buna karşılık tam tahıllar, baklagiller ve lifli sebzeler şekeri yavaş yavaş kana verir. Şeker yavaş yükseldiğinde insülin de yavaş salgılanır ve hücrelerin dinlenmesine fırsat tanınır.
Özellikle öğünlerinizde önce lifli sebzeleri, sonra proteinleri, en son ise karbonhidratları tüketmek, kan şekeri dengesini korumak için bilimsel olarak kanıtlanmış harika bir yöntemdir. Egzersiz ise bu tedavinin en güçlü ilacıdır. Kaslarımız vücuttaki şekerin en büyük tüketicisidir. Siz hareket ettiğinizde kaslar insüline bile ihtiyaç duymadan kan şekerini çekip kullanmaya başlar. Haftada en az 150 dakika tempolu yürüyüş yapmak, hücrelerin insüline olan duyarlılığını yeniden artırır. Bu noktada ağırlık antrenmanlarının da önemi büyüktür. Çünkü kas kütleniz ne kadar fazlaysa metabolizmanız o kadar hızlı çalışır ve insülin direnciyle o kadar kolay savaşırsınız. Unutmayın ki göbek yağları sadece estetik bir kaygı değildir, onlar vücudunuzun içindeki yangının bir işaretidir. Bu yağlardan kurtulmak için sadece az yemek yetmez, insülin seviyelerini düşük tutmak gerekir. Sık sık atıştırmak yerine öğünler arasında vücuda zaman tanımak, pankreasın dinlenmesini sağlar. Gece geç saatlerde yemek yemeyi bırakmak, büyüme hormonu ve melatonin gibi hormonların doğru çalışmasına izin vererek yağ yakımını destekler. Takip süreci ise sabır gerektirir. İnsülin direnci bir gecede oluşmadığı gibi bir haftalık diyetle de yok olmaz. En az 3 ile 6 ay arasında kararlı bir yaşam tarzı değişikliği, kan değerlerinizde ve bel çevrenizde belirgin iyileşmeler sağlar. Bu süreçte doktorunuzun önerdiği ilaçlar varsa, bunları aksatmadan kullanmanız da hücrelerinizin iyileşme hızını artırabilir. Eğer yaşam tarzı değişikliklerine rağmen kilo veremiyor, halsizlikten kurtulamıyor veya sürekli açlık hissediyorsanız, mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurarak endokrinoloji veya iç hastalıkları uzmanı ile görüşmelisiniz. Erken dönemde müdahale edilen her insülin direnci, gelecekteki kalp hastalıklarının, damar tıkanıklıklarının ve diyabet riskinin önüne çekilmiş dev bir settir. Kendi sağlığınızın kaptanı sizsiniz. Vücudunuzun verdiği sinyalleri dinleyin, göbek çevresindeki artışı sadece yaşlılığa veya basit bir kilo alımına bağlamayın. Bu bir alarm zilidir ve bu zili duyduğunuzda yapacağınız küçük değişiklikler hayat kalitenizi tahmin edemeyeceğiniz kadar yükseltecektir. Doğru bilgiyle, kararlılıkla ve bilimsel rehberlikle bu sürecin üstesinden gelebilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu bilgiler sizin için faydalı olduysa, daha fazla kişinin bu farkındalığa ulaşması için videoyu beğenmeyi ve sağlığa dair en güncel bilimsel bilgileri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Konuyla ilgili merak ettiklerinizi veya kendi deneyimlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Hepsini tek tek okuyorum. Bir sonraki sağlık dolu içerikte görüşmek üzere. Kendinize ve sağlığınıza çok iyi bakın.